Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, Ramazan Usta'nın Lezzet Sofrası kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere evinizde yapabileceğiniz en güzel şekilde bir beytinin tarifini veriyorum. Sebzeli beyti oluyor. Önce iç harcını hazırlayacağız. Arkadaşlar tüm malzeme listemi açıklama bölümünde bulacaksınız. Kızımın canı beyti çekti. Babacığım beyti yapar mısın? Hay hay tabii ki kızım dedim. Hemen kalktım sabah erkenden. İşe gitmeden önce beytimi yapıyorum. Öyle işe gideceğim. Arkadaşlar beytinin harcını sadece köfte olarak hazırlayanlar var. Sadece köfte, bildiğiniz anne köfte malzemesi koyuyorlar. Ben değişik olarak burada kapya biber, yeşil biber, maydanoz, soğan ve sarımsağı şöyle küçük küçük kestim. Bunlar arkadaşlar ben zırhtan geçiriyorum. Biliyorsunuz Şef Ramazan robot kullanmayı sevmiyor. Evinde böyle küçük küçük zırhları var zaten. Ben bunları hepsini zırhtan geçireceğim. Ondan sonra diğer malzeme ve püf noktalarıyla beraber neredesiniz? Tabii ki Şef Ramazan Usta'dasınız. Arkadaşlar zırhtan geçirme işlemimiz bitti. Bakın bu incelik bana yeter. Şimdi bunu şöyle bir tabağa alacağım. Az bir sulanmasını bekleyeceğim. Sonra suyunu sıkacağım. Arkadaşlar burada püf nokta soğanın ve kapya biberin suyunun sıkılması lazım. Hafiften bir elimle suyunu güzel sıkacağım. Ondan sonra kıymayla buluşturacağım. Burayı unutmayın sakın. Soğanın ve kapya biberin suyunu sıkmadan kullanmayın. Bu size Şef Ramazan Usta'dan kulağınıza bir küpü olsun. Bunu unutmayın sakın diyorum. Evet değerli dostlar. Kıymamızı bakın şöyle 500 gram orta yağlı bir dana kıymamız var. Değerli dostlar, az önce kestiğim yeşil biber, kapya biber, soğan ve maydanoz. Bunu zırhtan geçirmişim. Güzel suyunu bakın elimle sıktım. Suyu olmayacak. Malzemeyi şöyle boşaltıyoruz. Tam bir sebzeli bir beyti yapıyorum. Daha da lezzetli olacak. Arkadaşlar burada 3 diş sarımsağım var. Bakın bunları da şöyle sarımsağı da koyduktan sonra baharatlarımız var. Tuz, kimyon, toz biber, karabiber ve pul biber. Birer çay kaşığı sizler azaltabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Baharatlarını da değiştirebilirsiniz. Bunları size bırakıyorum. Burada 4 yemek kaşığı galeta unumuz var. Bunu da koyuyorum arkadaşlar. 1 adet yumurtamız var. Yumurtamızı da koyuyoruz. Arkadaşlar ondan sonra elimizde harcımızı güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunun yoğrulması da önemli. Bakın en az bir 10 dakika yoğurun. Böyle köfte harcı gibi bu tip harçları ne kadar güzel yoğurursanız o kadar lezzetli bir köfte olsun, beyti olsun veya başka bir yemek olsun o kadar lezzetli bir yemek yersiniz. Onu söyleyeyim önce. Yoğurması çok önemli. Bakın iç harcımız hazır. Şimdi bunu daha lezzetli olsun diye 1 saat kadar üzerini kapatıp buzdolabında bekletiyorum. 1 saat sonra bunun işlemine devam edeceğiz. Arkadaşlar isterseniz biz şu anda bunun üzerine koyacağımız muhteşem bir beyti sosu hazırlayalım. Haydi beraber sos hazırlamaya başlayalım. Beytimizin sosunu hazırlıyoruz. Sos çok önemli. Bu sos beyti lezzet verecek. Arkadaşlar önce şöyle ocağımızın altını açtık. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyduk. 2 yemek kaşığı biber ve domates salçası koydum. Bakın ocağımızın ateşi kısık ayarda olacak arkadaşlar. Çok yüksek ateşte yapıp da salçamızı yakmıyoruz. Çünkü size güzel bir sos tarifi vereceğim. Önce salçamızı eze eze kavuruyoruz arkadaşlar. Bakın hiç su koymadım. Önce güzelce ezilmesini ve kavrulmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar bakın kavrulmaya başlayınca bakın önce
Çok az bir su ilave ediyorum. Bakın suyu çok koymuyoruz. Bir yandan pişirmeye devam ediyoruz çünkü. Bu sosu dikkatlice ve sabırla pişirirseniz muhteşem bir beyti sosu elde edeceksiniz. Ve bu sosu İskender'de de kullanabilirsiniz. Benim bir İskender videom vardı arkadaşlar. Gayet de güzel izlendi. Çok da güzel yorumlar geliyor. İsterseniz kanalımda İskender sosu nasıl yapılır onu da izleyebilirsiniz. Yine bakın çok az daha su ilavesi yapıyorum. Suyu azar azar koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya çok az, yani bir yemek kaşığı kadar sirke ekliyorum ben. Doğal sirke, ev yapımı. Bir yemek kaşığı tereyağımızı sosumuzun içine koyduk. Tereyağı da burada erisin. Çok az bir su ilavesi daha yapıyorum. Bir yandan pişiriyoruz. Bakın benim suyum soğuk. Tabii kaynatıyorum bir yandan sosun içinde. İsterseniz sıcak suda kullanabilirsiniz. Suyumuz herhangi bir özelliği yok. Çeşmeden doldurduğumuz normal bir su, onu söyleyeyim. Değerli dostlar, buraya biraz baharat atıyoruz. Öncelikle toz şeker, evet yanlış duymadınız, toz şeker. Bir çay kaşığı attık. Bir çay kaşığı tuzumuzu atıyoruz. Karabiberimizi atıyoruz. Bir çay kaşığı ölçüsü bunlar. Kırmızı toz biber. Baharatımız bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey atmayacağız. Güzelce pişirmeye, kavurmaya devam ediyoruz. Kısık ateşte güzel kavurursanız o kadar lezzetli bir sos yiyeceksiniz arkadaşlar. Bakın koyunu görüyor musunuz? Ben istediğim sos bu. Beyti'de, İskender'de ben bu sosu kullanıyorum. Sizler için Ramazan Usta. Bakın şöyle bir tabağa da bir göstereceğim. Görüyor musunuz? Bakın. Sosumuz bu olacak arkadaşlar. Bakın şu ekmeği bandığımız vakit. Bakın ekmekten damlamayacak. Ekmeğe yapışacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Tadı da muhteşem. Arkadaşlar artık yufkamızı ve sosumuzu, iç harcımızı buluşturalım diyorum. Bakın şöyle ben hazır yufka aldım. Arkadaşlar öncelikle püf noktalardan bir tanesi. Bakın şöyle erittiğim tereyağı, buna lezzet versin diye şöyle sürüyorum arkadaşlar. Buna sıvı yağ ve su koyanlar da var ama ben tabii ki lezzetli olsun diye hiçbir masraftan kaçmıyorum. Güzelce tereyağla şöyle bir yağlıyorum arkadaşlar. Daha sonra değerli dostlar, yaptığımız sostan buraya çok az dökmek istiyorum. Lezzet katsın diye sosumdan da buraya gezdirip şöyle fırça yardımıyla da sürelim arkadaşlar. Tabi aşırı da sürmüyoruz. Tat versin. Zaten bunun üzerine de dökeceğiz. İçine de girsin diye şöyle sürdük arkadaşlar. Öncelikle bakın şu şekilde ortadan katladık. Şimdi kenarların içine alıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenarların içine aldık. Arkadaşlar şöyle iç harcımızdan şöyle buraya bakın şöyle koyuyoruz. Lezzetli olsun. Şimdi arkadaşlar sıkı bir şekilde saracağız. Bunun sıkı olması önemli. Açılmasın çünkü. Evet. Evet arkadaşlar toplam bakın 3 tane çıktı. Şimdi bunun kesmesini de yapalım. Bakın şu şekilde. Çok da büyük değil. Şu şekilde kesiyorsunuz. Bakın hafiften yatay bir şekilde kesiyoruz.
kestiklerimizi şöyle bakın bir fırın tavasına üzerine pişirme kağıdı koyup boşluklar koyarak diziyoruz. Fırına göndermeden önce bakın şöyle erittiğiniz tereyağı, burası önemli. Üzerlerine güzelce sürelim arkadaşlar. 180 derecede 25-30 dakika civarında güzelce pişirelim arkadaşlar. İç harcı pişmez diye korkmayın. Pişiyor. Onu daha önce çok denedim ben. Dostlarım, dışını güzel şöyle tereyağıyla gezdirdiğimiz beytilerimizi fırına gönderiyoruz. Hadi bakalım canlarım. Sizler fırına gidin. Bizler burada bekliyoruz. Evet arkadaşlar. İlk beytilerimiz fırından çıktı. Diğerlerini süreceğim ama ben hemen size bir sunum göstereyim. Bunun yanında şöyle bakın yine fırında közlediğim biberlerden de koyabilirim. Ben soğan ve domates de közlemiştim. Sosumuzdan alıp bakın şöyle üzerlerine gezdiriyoruz. Evet arkadaşlar, bakın sosumuzu da koyduk. Sarımsaklı yoğurdumuz var. Ben sevdiğim için koyuyorum. İsteyenler yanına koyabilir üzerine dökmeden. Bunun yanına güzel bir bulgur pilavı yapabilirsiniz. Çok güzel yakışır. Ben şu an yapmadım ama yapıp öyle gideceğim. Çocuklarım öğlen yesin. Bulgur pilavı birazdan yapacağım. Öyle ondan sonra işime gideceğim. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi şu anda beytimiz hazır arkadaşlar. Lavaşıyla, iç harcıyla, közlenmiş biberi, domatesi, soğanı ve sarımsaklı yoğurdu tabii ki de muhteşem sosuyla beraber beytimiz burada arkadaşlar. Bunu inşallah çocuklarım, ailem afiyet yesin. Ben diyetli olduğum için henüz daha böyle hamur işi olsun vesaire bunları yiyemiyorum. Bir ay daha süren var. Arkadaşlar şöyle bir maydanozla da süsleyebilirsiniz. Süs olsun diye arkadaşlar. Evet değerli dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şef Ramazan Usta ile bugün beyti kebabı yaptık. Beyti nasıl olur, hangi malzemeler konur, püf noktalarıyla beraber değindik. Değerli dostlar, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu sevdiklerinize paylaşırsanız daha fazla bir kitleye ulaşmamızı ve kanalımızı büyütmeye yardımcı olursunuz. Bizlere desteklerinizi esirgemeyin. Değerli dostlarım, ailenizle ve sevdiklerinizle mutlu kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Haftaya görüşürüz.